Karayipler'deki adasına kız çocuklarını kaçırarak orada güçlü insanlara, dünyanın, Amerika'nın güçlü iş adamlarına, ünlü sanatçılara peşkeş çeken o kız çocuklarını maalesef kullandıran bu sapık Epstein'in belgelerinin açıklanmasından sonraki gelişmeleri eee, en ilginç detaylarıyla sizlerle konuşmak için bir canlı yayın açmaya karar verdim ve huzurlarınızdayım değerli arkadaşlar. Normal canlı yayınımızı, her gün yaptığımız canlı yayınımızı bu akşam saat 19'da ünlü astrolog İpek Can Bulat'la yapacağız. Şimdi bu Epstein dosyasıyla ilgili olarak Türkiye'deki gelişmeleri konuşmak üzere huzurlarınızdayım. Bu rezil adam, sapık adam, dünyanın yüz karası ve 2019 senesinde Amerika'da cezaevinde intihar ettiği öne sürülen, bana göre öldürüldü. Bana göre ve birçok insana göre öldürüldü, üstü örtüldü, intihar süsü verildi. Bu Epstein'le ilgili olarak yeni gelişmeler var. Çok şükür sevindirici bir gelişme. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Türkiye'den çocukların Epstein'in adasına kaçırılmasıyla ilgili, götürülmesiyle ilgili iddialara ilişkin bir soruşturma başlattı arkadaşlar ve bu soruşturma, dua edelim, Türkiye'den kayıp olan, kayıp olduğu ileri sürülen çok sayıda çocuğun bulunmasına ışık tutar. İnşallah o çocukların, kayıp çocuklarımızın akıbetiyle ilgili bilgiler edinmemize yardımcı olur bu soruşturma ve inşallah kayıp çocuklarla ilgili, evlatlarımızla ilgili olumlu haberler, sevindirici haberler çıkar bu soruşturmanın sonunda. Bu arada belgelerde Epstein'in Amerikan Adalet Bakanlığı'nın ocağın sonunda açıkladığı bir web sitesi açıp kurup o web sitesi üzerinden Amerikan kamuoyuna, dolayısıyla dünyaya açık hale getirdiği 3 milyondan fazla belgelerde, 200 binden fazla videolarda ilginç bilgiler yer alıyor. Elbette Türkiye ile ilgili de ilginç isimler ve ilginç yazışmalar yer alıyor o belgelerde. Her şeyden evvel Epstein'in uçağının Türkiye'ye tam 9 kez geldiği bu belgelerdeki bilgiler arasında. Epstein'in uçağı tam 9 kez Türkiye'ye gelmiş ve buradan eee, hepsinin çocuk olduğu tahmin edilen, reşit olmayan kız çocukları olduğu tahmin edilen yolcularıyla havalanmış Türkiye'den. İddialara göre Epstein'in özel pilotu Nadia Marchenko birçok ülkeden olduğu gibi Türkiye'den de Karayiplere kız çocuklarını taşımış arkadaşlar. Nadia Marchenko'ya bu konuda çeşitli sorular yöneltilmiş ve Nadia Marchenko da aydınlatıcı, mantıklı cevaplar verememiş soruşturmalar sırasında. Şimdi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu kayıp çocuklarla ilgili Türkiye'den Epstein skandalına bulaştırılan, kaçırılan, Amerika'nın ünlü iş adamlarına, siyasetçilere, ünlü isimlerine, sanatçılara, şarkıcılara, oyunculara ne yazık ki peşkeş çekilen bu masum kız çocuklarının akıbetiyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattığına göre her şeyden evvel tabii savcılık bu iddialar doğru mu değil mi? Türkiye'den kız çocukları Epstein adasına götürüldü mü götürülmedi mi? Bunun üzerine bunu araştıracak. Dua edelim de bu araştırma hakikaten son derece ciddi, son derece kapsamlı, son derece aydınlatıcı bir araştırma, bir soruşturma olsun. Açıldığı gibi hızla kapatılmasın.
bir şey bulunamadı, bir şey yok diye örtbas edilmesin. Dua edelim. Sayın savcılar bu işi hakikaten çok güzel bir şekilde neticelendirirler ve insanlara umut olur. Bu kadar söz, bu kadar belge, bu kadar iddia boş yere değildir elbette ve Türkiye'den çok sayıda çocuğun son 25-26 senede ta Adapazarı depreminden 1999 yılından beri 27 yıldır çok sayıda çocuğun çeşitli zaman dilimlerinde perdeypey kaybolduğu iddia ediliyor ve iddialara göre bu çocukların bir kısmı bu sapık Epstein'in organizasyonlarıyla Karayipler'deki bu adaya taşındı. Evet, şimdi bu konuda bugün beğendiğim bir yazı okudum arkadaşlar. Gazeteci Aytunç Erken'in yazısı. Ondan size söz etmek istiyorum. Jeffrey Epstein hakkında 2005 yılının Nisan ayında fuhuş soruşturması başlatıldı. Soruşturma sonrası Florida Eyalet Mahkemesi tarafından Epstein 30 Haziran 2008'de biri 18 yaşından küçük iki genç kızı fuhuş amaçlı istismardan hüküm giydi. 13 ay boyunca gözetim altında kalan Epstein ev hapsine tutulmuştu. Epstein hakkında inceleme yapan federal yetkililer biri 14 yaşında, biri 14 yaşında reşit olmayan tacize uğramış 36 kız çocuğu daha olduğunu tespit etti. Düşünebiliyor musunuz? Bu sayı 36'dan da çok 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 fazla arkadaşlar. Tespit edilebilen FBI'nin çalışmaları sonucunda. 6 Temmuz 2019'da tekrar tutuklanıp cezaevine gönderildi. 10 Ağustos 2019'da kaldığı tek kişilik hücrede kendisini astı ve 66 yaşında yaşamına son verdi. Ben bunu kendisini astığını falan zannetmiyorum. Asma süsü verdiler. Kameralar ama ne tesadüf, ne büyük tesadüf. Bu Epstein'in kendisini astığı iddia edilen o gece kameralar kapanmıştı. Kameralar çalışmıyordu. Hiçbir kamera çalışmıyordu. Vah 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 vah. Ne tesadüf. Epstein kendisini astı ama hiçbir kamerada görüntü yok. Ve bütün gardiyanlar uyuyordu. Vah 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 vah. Ya gardiyan uyur mu be? Gardiyan uyur mu? Gardiyanın zaten çalışma saatlerinde gardiyanın işi bu. Ayakta mahkumları kontrol edecek. Bütün gece, gece nöbetçiler, gündüz çalışanlar gündüz. Bütün gardiyanlar uyuyordu. Düşünebiliyor musunuz? Ve bu bir tabii ki bir organizasyon ama herkes satın alındığı için arkadaşlar bu konuyla ilgili olarak herkes satın alındığı için doktorundan gardiyanına cezaevi yöneticisine kadar intihar raporu tutuldu, imzalar atıldı, üstü örtbas edildi. Kimler bu işi yapmış olabilir? Tabii ki Epstein adasında ismi skandallara karışan çok kuvvetli, çok güçlü insanlar, siyasetçiler, iş adamları. Yani bu Epstein'i ortadan kaldırarak kendileri aleyhinde mahkemede konuşmasını engellediler. Çünkü eğer konuşursa çok büyük rezillikler çıkacaktı. 10 Ağustos 2019'da kaldığı tek kişilik hücrede öldü. Kendisini astı diye. Avukatları bu ölümü şaibeli buldu. Ama doktorlar intihar dedi. Herkesin bir fiyatı var dedi Bilal Özcan da. Verirsin parayı, ona göre rapor verirler. Bu dünyanın her yerinde böyledir. Epstein'in kendisi adına reşit olmayan kızları tedarik eden ve cinsel amaçlı insan ticaretiyle ilgili suçlanan eski sevgilisi Ghislaine Maxwell 2 Temmuz 2020'de FBI tarafından tutuklandı ve ondan sonra da belgeler dökülmeye başlandı. Bu Maxwell ünlü sosyetik bir hanım ve bu kişinin sağ kolu, Epstein'in sağ kolu, ona çocukları getiren kadın, kişi, ona çocukları dünyanın her yerinden temin eden kişi ve aynı zamanda sevgilisiydi. En son Adalet Bakanlığı 31 Ocak'ta artık yeter dedi. Halktan, kamuoyundan o kadar büyük baskı var ki bu Epstein'in yaptığı bütün rezillikler ortaya çıksın diye. Biraz sonra Türkiye ayağını konuşacağım. Türkiye ile bağlantısını konuşacağım. Türkiye'den götürülen çocuklarla ilgili, kaçırılan çocuklarla ilgili konuşacağım. Amerika Adalet Bakanlığı 31 Ocak'ta cinsel saldırı suçlarından hüküm giymiş ve
Epstein ile ilgili milyonlarca yeni belge yayınladı. Adalet Bakanlığı 31 Ocak'ta 5-6 gün, 3-4 gün önce. İşte onun için bugün içinde bulunduğumuz günlerde çok yoğun şekilde bu belgeler, milyonlarca, 3 milyondan fazla belge. Her gün yeni bir belge konuşuluyor. Her gün yeni bir video çıkıyor. 3 milyon sayfa, 180 bin fotoğraf ve 2.000 video kamuya açılmış oldu. Trump da var bunların içinde. Bill Clinton da var. Bill Clinton biliyorsunuz zaten sekreterine cinsel saldırıda bulunmuştu. Kadıncağızı öpmüştü dudağından filan. Hatırlarsınız. Elon Musk da var. Bill Gates de var. Eee, Rusya Devlet Başkanı Putin de bu belgelerle ilgili olarak batılı elitler karınlarını insan etiyle, ceplerini de parayla doldurmaya alışkınlar. Vampirlerin bolosu sona eriyor, iplikleri pazara çıkıyor dedi. Peki bu işi Türkiye ayağında ne var? 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında yayınlanan belgelere göre bu belgelerin bazıları daha evvel yayınlandı. Şimdi hiç yayınlanmayanlar web sitesinde, açılan web sitesinde dünya kamuoyuna sunuluyor. Kız çocukların avukatlığını üstlenen Catherine Ezel, bu kaçırılan kız çocuklarının avukatlığını Catherine Ezel, ailelerin avukatlığını üstlenen Epstein'in özel pilotu olan Nadia Marchenko'ya Epstein'in birçok ülkeden çocuk kaçırdığını sorarken bu ülkeler arasında Türkiye'yi de saydı. Avukat Ezel soruları sırasında Türkiye ile ilgili şu tespitlerde bulundu arkadaşlar. 15 yaşındaki Jane Doe kod ismi Jane Doe, Türk kızı bu aslında. 15 yaşındaki Jane Doe adlı mağdur için Epstein ve Ghislaine Maxwell tarafından çeşitli pasaportlar alındığını ve daha sonra Palm Beach, bu Amerika'da Florida eyaletinde bir sahil kasabası. Palm Beach, New York, Santa Fe, Los Angeles, San Francisco, San Luis, Avrupa, Karayipler ve Afrika'ya götürüldüğünü biliyor muydunuz? Bakın, Jane Doe adında bir kız çocuğundan, Türkiye'den kaçırılan Jane Doe kod adı ve kıza çeşitli pasaportlar çıkarıyorlar. Epstein'in özel uçağının pilotu Nadia Marchenko tarafından kaçırılıyor ve Nadia Marchenko'ya avukat bunu mahkemede soruyor hakim huzurunda. Bu kızın bu ülkelere, bu şehirlere kaçırıldığını biliyor muydunuz, götürüldüğünü? Bu aynı zamanda Epstein'in Türkiye'den, Çek Cumhuriyeti'nden ve Asya ülkelerinden çocuk kaçırdığı ve getirdiği anlamına geliyor. Bunun farkında mısınız diye yine özel pilota soruyor avukat. Jean-Luc Brunel, uluslararası çocuk ticaretinde Epstein'in ortağı mı diye soruyor. Epstein'in Jane Doe adlı bu mağdur kız çocuğunu istismar ettikten sonra, tüylerim diken diken değerli izleyenler, tekrar okuyorum. Bu Jeffrey Epstein denen sapık, rezil, Allah'ın belası öldü gitti ama Allah onun cezasını 1000 kere versin. Cehennemlerde yansın. Jane Epstein'in Jane Doe kod adlı mağduru istismar ettikten sonra bu Türk kızı arkadaşlar, Jane Doe kod adı, soylulara, siyasetçilere, akademisyenlere, iş adamlarına da pazarladığını biliyor muydunuz? Pilota soruyor, avukat soruyor. Ya görüyorsunuz değil mi Türk kızlarının başına gelenleri? Görüyorsunuz değil mi Epstein'in yaptığı rezillikleri? Bu soruları gündeme taşıyan isim Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılınç oldu. Tarihi 16 Ocak 2024. CHP'li Sevda Erdan Kılıç'la birlikte 9 CHP'li Epstein belgeleriyle ilgili mecliste araştırma etti. Yani bu Epstein belgeleri çok önemli bir kısmı, 3 milyon tanesi yeni açıldı kamuoyuna ama bu rezillik 2001 yılıyla 2008-2005 yılı arasında yayınlandı ve sonrasında bazı belgeler çeşitli yıllar aralığıyla kamuoyuna sunulmuştu. 2024 yılında da yine böyle bazı belgeler geliyor ve CHP milletvekili Sevda Erdan Kılıç mecliste araştırma
açılmasını talep ediyor. Şöyle diyor, kamuoyunda Epstein davası olarak bilinen dava dosyalarından 1328 nolu dosya içinde yer alan 407-6, 407-8 ve 9 numaralı ek belgelerinde Epstein'in özel pilotu Nadia Marchenko'nun sorguları var. Marchenko kaçırılan çocukların avukatlığını üstlenen Catherine Ezel'in sorularının karşısında susma hakkını kullansa da avukatın tespitleri dikkat çekici bir noktada. Haberin ulusal ve uluslararası basın organlarında yayınlanmasından bu yana dikkatler Türkiye'den kaçırılan kız çocuklarının durumuna çevrildi. 6 Şubat depreminin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, o zaman bir yıl geçmiş, hala çocuklarını arayan aileler varken 17 Ağustos 99 depremine ilişkin kayıp çocuklar vakası ise tam bir muammaya dönüşmüştür. Görüyor musunuz? Epstein davası dosyalarının yetkililer tarafından talep edilerek incelenmesi, araştırılması, tespit edilmesi, uluslararası fuhuş şebekesinin, Allah onların cezasını versin bin kere, Türkiye'deki bağlarının araştırılması amacıyla meclis araştırması açılmasını talep ederiz. Ve İzmir milletvekili bunu talep ediyor. Sevda Erdan Kılıç, CHP'li. Pilota soru soruluyor. 99 depreminde kayıp çocuklar meselesi vardı. Biliyorsunuz. Epstein belgeleriyle deprem arasında bir bağ olabilir mi? Araştırma yapılarak uluslararası fuhuş şebekesinin Türkiye ayağının ortaya çıkartılması için araştırma önergesi veriyor bu milletvekili hanım. Bu dosyayı önceleri kimse ciddiye almadı diyor. Tüm belgeler açıklanınca haberleri okudum ve 2024'te yaptığım açıklamayı paylaştım kamuoyuyla. Epstein Türkiye'ye geldi mi? Geldiyse kimlerle görüştü? Bunlar önemli, çok önemli hem de. Merkez Bankası ile ilgili bazı yazışmaları var Epstein'in. Açıkçası o videoları izleyemedim ama insanlar zengin, siyasetçi ya da ayrıcalıklı diye dosyayı görmediler belki de. O bir anne olarak o videoları izleyemedim diyor. İnsanlar zengin, siyasetçi ya da ayrıcalıklı diye dosyayı görmediler belki de. Ama bu dosya Kırmızı Pazartesi, Gabriel Garcia Marquez'in romanı. Asıl adı işleneceğini herkesin bildiği bir cinayetin öyküsü. Herkes biliyor, görüyor ama kimse konuşmuyordu. Yani milyonlarca belge, fotoğraf ve iddialar var arkadaşlar. CIA, Mossad, FBI, M16 arasında yaşanan bir savaş olduğu da net. Uluslararası gizli örgütlerin. Mesele uluslararası fuhuş şebekesi ve kaçırılan çocuklar ve bunun Türkiye ayağının ortaya çıkarılması. O kız çocuklarının çığlıklarının duyulması herkesin görevi. Evet, o kız çocuklarının çığlıklarının duyulması lazım arkadaşlar ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bugün açtığı soruşturma, bugün başlattığı soruşturma son derece yerinde. Ama şunu tekrar söylemek lazım. Sayın Ankara Cumhuriyet Başsavcımız ve onunla birlikte çalışan değerli savcılar, lütfen bu konuda e, ne gerekiyorsa yapın, ne gerekiyorsa yapın. Toplumda çok sayıda çocuk olduğu defalarca konuşuluyor, biliniyor, organ mafyası deniliyor, Epstein deniyor, başka uluslararası şebekeler deniliyor. Kayıp çocukların varlığıyla ilgili annelerin, babaların hala umudu var, hala bir beklenti içindeler. İnşallah bu Amerikan Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan bu Epstein belgelerinde anlatılan Türk çocukları ile ilgili olumlu gelişmeler gerçekleşir arkadaşlar. Ve bu çocuklardan hiç değilse bazılarının hayatta olduğu, hiç değilse bazılarının yuvalarına dönme ihtimalinin bulunduğu Türk halkına müjdelenir Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından arkadaşlar. Şöyle bir notlarıma bakıyorum. Şöyle bir notlarıma bakıyorum. Evet, 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 evet. Pardon, bir saniye daha bakıyorum. Evet, mağdur Türk çocuklarının bulunup bulunmadığının araştırması için acil olarak meclis komisyonu kurulmasını önerdi. Kim önerdi? İyi Parti sözcüsü Burak Kavuncu.
Epstein dosyası kapsamında mağdur Türk çocuklarının bulunmadığının araştırması için şart bu meclis komisyonu kurulması. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değerli milletvekilleri eğer bu komisyonun kurulmasına ön ayak olurlarsa İnanın, çok güzel bir girişimde bulunmuş olurlar Allah katında. Bu tür meseleler her türlü siyasi hesabın üzerindedir gerçekten, ve bir insanlık meselesidir gerçekten. Çocuklara olan borcumuzdur. Herkesin evladı var, herkes, anne baba. Dolayısıyla, insanlar empati yapmak zorundalar ve eğer bir vatandaşımız, bir çocuğumuz, bu canavarlar, bu, şerefsizler, bu, sapıklar tarafından kullanıldıysa ve ona işkence yapıldıysa bunun ortaya çıkarılması ve o kişi, o çocuklar eğer hayattaysa onların o, sapıklar tarafından, mağdur edilmelerinin önlenmesi, giderilmesi, Türkiye'ye tekrar geri getirilmeleri, ailelerine kavuşturulması konusunda ne gerekiyorsa yapılmalıdır. Bizim devletimiz güçlü, bunu da başaracaktır diyorum. Peki arkadaşlar, çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. 50 dakika sonra, değerli arkadaşım İpek Canbulat, ünlü astrolog İpek Canbulat'la canlı yayına geçeceğiz ve Türkiye'deki en son magazin gelişmelerini, Afra Saraçoğlu'nun vurulduğu söyleniyor. Bu oynadığı, dizide yaralandığı söyleniyor. O konuyu da konuşacağız ve daha çarpıcı, daha ilginç haberlerimiz var. Hepsini konuşacağız dostlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.